Bir insan hayatının bedelini hesaplayabilir misiniz? Matematiksel olarak evet. Ölümün soğuk, mürekkepli ve yasal bir formülü var. Kusursuz bir cinayet silahı arıyorsanız, namluya mermi sürmenize gerek yok. Bazen sadece bir hesap makinesi yeterlidir. Devasa bir trajedi yokmuş gibi davranılan o soğuk toplantı masalarını düşünün. 180 potansiyel yanarak ölüm vakası. 12,5 milyon araç. Milyonlarca dolarlık bir bütçe açığı. Sistemin bir hatası değildi bu. Tasarlanmış, onaylanmış ve ıslak imzayla yürürlüğe konmuş bir risk yönetimi kararıydı. Soru, bir arabanın arkadan aldığı basit bir darbeyle neden alev topuna döndüğü değil. Asıl soru, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden birinin bir insanın yanarak can vermesini, o hatayı düzeltmekten daha karlı bulmasına sistemin nasıl izin verdiği. Bölüm 1. Detroit'te panik. 1970'lerin başı. Dünya değişiyor. Sokaklarda devasa, benzin canavarı Amerikan arabaları homurdanırken, okyanusun ötesinden sessiz bir tehdit yaklaşıyor. Japon ve Avrupa yapımı küçük, yakıt tasarruflu araçlar pazarı ele geçirmek üzere. Detroit panikte. Ford'un efsanevi koridorlarında ter kokusu ve kahve buharı birbirine karışmış durumda. Yönetim kurulunun tek bir emri var. Bize ucuz, küçük ve hızlı üretilecek bir araç verin. Mühendisler için zaman en acımasız düşmandır. Normalde bir otomobilin konsept aşamasından yollara çıkması ortalama 43 ay sürer. Ford yönetimi bu süreyi 25 aya indirdi. İmkansız bir takvim. Aceleyle çizilen eskizler, atlanan güvenlik protokolleri ve uykusuz geceler. İşte Ford Pinto böyle bir kaosun ortasında doğdu. Parlak renkleri ve uygun fiyatıyla Amerikan rüyasının yeni ekonomik sembolüydü. Kusursuz görünüyordu. Her detay, her kaporta kıvrımı pazarlama harikasıydı. Ama bir sorun vardı. Küçük, ölümcül bir sorun. Aracın tasarımı gereği yakıt deposu arka aksın hemen arkasına, tampon ile dingil arasına yerleştirilmişti. Üstelik deponun hemen önünde adeta bir mızrak ucu gibi bekleyen diferansiyel cıvataları duruyordu. Ford mühendisleri aptal değildi. Kapalı kapılar ardında, ıssız test pistlerinde kendi gizli çarpışma testlerini yaptılar. Sonuçlar dehşet vericiydi. Pinto, arkadan saatte sadece 33 kilometre hızla, yani basit bir şehir içi trafiği hızında darbe aldığında bile yakıt deposu deliniyordu. O cıvatalar depoyu parçalıyor, benzin sızıyor ve ufak bir kıvılcım aracı saniyeler içinde cehenneme çeviriyordu. Bunu biliyorlardı. Üretim bandı çalışmaya başlamadan çok önce bu tasarım zafiyeti raporlara geçmişti. Muhtemelen o an mühendislerin aklından şu geçiyordu. Tasarımı değiştirmeliyiz, yoksa insanlar ölecek. Peki ne yaptılar? Üretimi durdurdular mı? Tasarımı değiştirmek için o birkaç aylık gecikmeyi ve maliyeti göze aldılar mı? Hayır. Bir odada toplandılar. Karşılarına mühendislik şemalarını değil, sigorta hasar maliyetlerini, risk analizlerini ve aktüeryal ölüm tablolarını aldılar. Şirketin kaderini bir mühendisin değil, bir hesap uzmanının ellerine bıraktılar. Ortaya çıkan belge, kurumsal tarihin en kan dondurucu metinlerinden biri olacaktı. Her şey o karanlık raporda gizliydi. Araç başına komik derecede düşük bir maliyetle binlerce insan hayatının takas edildiği o gizli matematik. Hikayenin köklerine inmek için 1968 yılına Detroit'in paslı ve egzoz kokan kalbine dönmeliyiz. O dönem Amerikan otomotiv endüstrisi yenilmez olduğuna inanıyordu. Dev motorlar, devasa kanatlar, yolları kaplayan çelik gemiler. Fakat ufukta karanlık bir fırtına toplanıyordu. Petrol krizi ve yabancı istilası. Almanların Volkswagen Beetle'ı ve Japonların Toyota Corolla'sı sessizce, maliyet odaklı ve yakıt tasarrufuyla Amerikan pazarını içten içe kemirmeye başlamıştı. Detroit panikteydi. Ford'un efsanevi başkanı Lee Iacocca'nın masasına gelen raporlar kan kırmızıydı. Pazar payı eriyordu. Iacocca, hırslı, zeki ve tavizsiz bir liderdi. Şirketi kurtarmak için masaya yumruğunu vurdu ve otomotiv tarihine geçen o emri verdi. Bana yeni bir araba yapın. Ağırlığı 2000 pound'un, yani yaklaşık 907 kilogram, fiyatı ise 2000 doların 1 sent bile üstüne çıkmayacak. Bu sadece iddialı bir mühendislik hedefi değildi. Bu bir saatli bombanın tasarım taslağıydı. Pinto projesinin doğuşu baştan aşağı bir anomaliydi. Endüstri standartlarına göre bir aracın kağıt üzerindeki çizgilerden asfaltla buluşması en az 43 ay alırdı. Iacocca bu süreyi tam 25 aya indirdi. Düşünsenize, bir gökdelen inşa ediyorsunuz ama temeli atarken aynı anda çatının camlarını sipariş etmek zorundasınız. Mühendisler, tasarımcılar ve üretim planlamacıları eş zamanlı çalışıyordu. Araç henüz güvenlik testlerinden geçmeden üretim bantlarının kalıpları çoktan sipariş edilmiş, milyonlarca dolarlık devasa yatırımlar yapılmıştı. Makine çalışmaya başlamıştı ve onu durdurmanın bedeli ağırdı. İşte o ölümcül mimari hata,
Bu eşi benzeri görülmemiş aceleciliğin rahminde büyüdü. Bölüm 2. 11 dolarlık kusur. Aracın o katı 900 kilogram sınırında kalması ve bagaj hacminin yeterli görünmesi için yakıt deposu arka aksın arkasına, tamponun hemen önüne yerleştirildi. Üstelik tampon, ufak bir temasta bile kağıt gibi ezilecek kadar ince bir alaşımdan yapılmıştı. Depoyla arka diferansiyel arasında sadece birkaç santimlik ölümcül bir mesafe kalmıştı. Diferansiyelin üzerinde ise 4 adet sivri cıvata dışarı doğru çıkıntı yapıyordu. Arkadan bir darbe geldiğinde bu cıvatalar depoyu adeta bir konserve açacağı gibi yırtmak üzere oraya yerleştirilmiş mızrak uçları gibiydi. Mühendisler bunu nasıl fark etmedi diye soruyorsunuzdur haklı olarak. Fark ettiler. Hem de defalarca. Üretime geçilmeden önce Ford, gizli tesislerinde düzinelerce çarpışma testi gerçekleştirdi. Pinto, saatte yaklaşık 40 kilometre hızla hareket eden bir bariyerin önüne kondu. Güm. Sonuç, depo delindi. Saatte 33 kilometre hızla denediler. Güm, depo parçalandı ve benzin kaza mankenlerinin üzerine boşaldı. Yapılan 40'ın üzerindeki testin neredeyse tamamında araç, ufak bir kıvılcımda cehenneme dönecek bir potansiyel barındırdığını kanıtladı. Mühendisler dehşet içindeydi. Çözüm basit miydi? Evet, acı verecek kadar basit. Deponun içine yerleştirilecek kauçuk bilaslar, diferansiyel cıvatalarını kapatacak plastik bir koruyucu parça veya depoyu aksın üstüne taşımak. Bunların maliyeti araç başına ortalama 11 dolar tutuyordu. Sadece 11 dolar. Bugün bir kahve parası. Ama bir sorun vardı. Üretim bantları çoktan kurulmuştu. Tasarımı değiştirmek, o 11 dolarlık parçayı eklemek için bantları durdurmak, yeniden kalıp dökmek ve aylar sürecek bir gecikmeyi göze almak gerekiyordu. Bu da Ford'un hayati önem taşıyan lansman tarihini kaçırması ve pazar payını tamamen Japonlara teslim etmesi demekti. Peki bir mühendis böylesine ölümcül bir hatayı patronunun yüzüne nasıl haykıramaz? İşte burada devreye kurumsal psikoloji ve ölümcül silo zihniyeti giriyor. Lee Iacocca'nın Ford'unda güvenlik hakkında konuşmak bir tabuydu. Iacocca'nın ofis koridorlarında yankılanan o meşhur mottosunu herkes bilirdi. Güvenlik satmaz. Bu ifade resmi bir pazarlama sloganı değil, Ford yönetimi içinde kabul görmüş kurumsal bir felsefe ve yaklaşımdı. Iacocca ve dönemin otomotiv yöneticileri, tüketicilerin araç satın alırken güvenlik özelliklerine para ödemek istemediğine inanıyordu. Otomobil satışlarında asıl itici gücün güvenlik değil, dış tasarım, performans ve uygun fiyat olduğunu savunuyorlardı. Eğer onun karşısına çıkıp, "Başkanım, bu araba güvenli değil, üretimi durdurmalıyız" derseniz, ertesi sabah masanızı toplardınız. Bu kadar acımasız ve netti. Kimse o karanlık haberi veren elçi olmak istemedi. Kurumsal körlük tam da budur. Herkes sadece kendi spesifik işine odaklanır, kendi biriminin hedefini tutturur ve büyük resimdeki kanı görmezden gelir. Ancak sorun sadece şirket içi korku kültürü değildi. Devlette sabırlar çoktan tükenmişti. Yollarda kül olan arabalar sadece Ford'un değil, tüm endüstrinin kirli sırrıydı. Trafik Güvenliği İdaresi masaya yumruğunu vurmak üzereydi. Yeni ve tavizsiz bir kural olan Standart 301 getirilmeye hazırlanıyordu. Amaç çok netti. Arkadan çarpılan hiçbir araba artık yürüyen bir tabuta dönüşmeyecek. Bu standart kabul edilirse Pinto yollara dahi çıkamadan yasa dışı ilan edilecek, fabrikada çürümeye terk edilecekti. Ford'un acilen yeni bir stratejiye ihtiyacı vardı. Hem bu devlet düzenlemesini durduracak hem de olası kazalarda ortaya çıkacak devasa tazminat riskini şirket bilançosunda yönetilebilir kılacak bir plan. Hukuk ve risk departmanı harıl harıl çalışmaya başladı. Sorunu mühendislikle çözemiyorlardı. O halde onu sigorta matematiğinin o soğuk, hissiz ve rasyonel dünyasında çözeceklerdi. Aktüerya biliminin temeli riski fiyatlandırmaktır. Bir sigorta şirketi poliçe keserken hayatınıza bir değer biçmek zorundadır. Bu sistemin çalışması için teknik bir zorunluluktur. Fakat Ford, sigorta şirketlerinin kullandığı bu risk modellemesini aldı ve onu tüketicisine karşı bir silaha dönüştürdü. Bir şirketin insan hayatını önlenmesi gereken bir trajedi olarak değil de, yönetilmesi gereken bir sigorta hasar maliyeti olarak görmeye başladığı an, etiğin kalbinin durduğu andır. Kötülük her zaman siyah pelerinler giyip kahkaha atmaz. Bazen kravatlı adamların floresan ışıkları altında yazdığı sıkıcı bir rapor kılığına girer. İşte o meşhur Pinto notunun temelleri o sessiz ve klimalı odalarda atılıyordu. İnsanların birer istatistikten, yanmış cesetlerinse birer maliyet kaleminden ibaret olduğu o buz gibi kağıtlarda. Plana göre her şey hazırdı. Riskler fiyatlanmış, vicdanlar susturulmuştu. Ve sonunda o gün geldi. Milyonlarca Amerikalı, saatli bir bombanın üzerine oturduğundan tamamen habersiz, o renkli ve ekonomik arabaları satın almak için bayilerin önünde kuyruğa girdi. Pil çekilmişti.
ve ilk kıvılcımın düşmesi artık sadece bir zaman meselesiydi. 1970 yılının Eylül ayı. Ford bayilerinin önünde kuyruklar uzuyordu. İlk yıl tam 352 bin adet Pinto satıldı. Bu rakam otomotiv dünyasında bir zafer çığlığıydı. İnsanlar memnundu. Çünkü Pinto, artan benzin fiyatlarına, yükselen enflasyona ve Amerikan orta sınıfının günden güne eriyen cüzdanına sunulmuş parlak, teneke bir can kurtaran simidiydi. Ekonomikti, şirindi, kullanışlıydı ve tekerlekli bir tabuttu. Fizik kuralları, pazarlama departmanının yazdığı yalanlarla ilgilenmez. Asfaltın üzerinde sadece kütle, ivme ve sürtünme vardır. İlk birkaç ay her şey yolunda gibi görünüyordu. Ancak 12,5 milyon potansiyel saatli bomba otoyollara dağılmışken, istatistiklerin yakasına yapışması an meselesiydi. Düşünsenize, sıradan bir salı sabahı. Çocuğunuzu okula bırakmış, işe doğru gidiyorsunuz. Kırmızı ışıkta durdunuz. Radyoda en sevdiğiniz şarkı çalıyor. Aynaya bakıyorsunuz ve arkanızdan gelen aracın yavaşlamadığını fark ediyorsunuz. Dikkati dağılmış bir sürücü. Saatte sadece 40 kilometre hızla size çarpıyor. Normal şartlarda bu hızdaki bir arkadan çarpma, boyun ağrısı, ezilmiş bir tampon ve bolca küfürle atlatılacak bir maddi hasarlı kazadır. Ama altınızdaki araç bir Pinto'ysa, o mikrosaniyeler içinde arabanın altında cehennemi başlatan kusursuz bir mekanik fırtına kopar. Tampon kağıt gibi ezilir. O aradaki ölümcül boşluk saniyeden daha kısa sürede kapanır. Diferansiyelin üzerindeki o 4 sivri cıvata ileri doğru fırlayarak yakıt deposuna saplanır. Benzin hızla asfalta boşalmaya başlar. Aynı anda çarpmanın etkisiyle kopan egzoz borusu asfalta sürtünür. Bir kıvılcım. Sadece tek bir kıvılcım. Aracın içi saniyeler içerisinde 1000 santigrat dereceye ulaşan bir alev topuna döner. Dahası var. Pinto'nun kapı kilitleri ve menteşe yapısı o kadar ucuz ve hatalı tasarlanmıştı ki, hafif bir gövde bükülmesinde kapılar tamamen sıkışıyordu. Yani arkadan hafif bir darbe alan Pinto sürücüsü, araç alev almışken dışarı çıkamaz. Eriyerek can verir. Kaza raporları ülkenin dört bir yanından Dearborn, Michigan'daki Ford Genel Merkezi'ne, o meşhur cam eve ulaşmaya başladı. Başlangıçta bunlar izole vakalar olarak sümenaltı edildi. Sürücü hatası, aşırı hız, şanssızlık. Ancak yanan araçların ve kömürleşmiş cesetlerin sayısı arttıkça şirketin hukuk departmanında kırmızı alarmlar çalmaya başladı. Odalara çekildiler. Kapıları kilitlediler. Sorun mühendislik katından çoktan çıkmış, hukuk ve risk yönetiminin o buz gibi oksijensiz ortamına taşınmıştı. Karşılarında iki seçenek vardı. Ya 1,5 milyon aracı derhal geri çağırıp o 11 dolarlık kauçuk ve plastik parçaları takacaklardı, ya da hiçbir şey olmamış gibi yola devam edip kurbanların aileleriyle mahkemelerde sessiz sedasız tazminat pazarlığına oturacaklardı. Bölüm 3. Pinto notu. İşte tam bu noktada şirket tarihinin en karanlık metni yazıldı. Çarpışma kaynaklı yakıt sızıntısı ve yangınlarla ilişkili ölümler raporu. Kamuoyunun daha sonra öğreneceği ismiyle Pinto notu. Bu belge bir hata değildi. Yanlışlıkla yazılmamıştı. Bilinçli, kurgulanmış ve matematiksel olarak kusursuz bir kötülüktü. Hesap basitti. Tüm o araçları geri çağırmak, onarmak, parça takmak ve işçilik maliyetlerini karşılamak toplam 137 milyon dolar tutuyordu. Peki onarmazlarsa ne olacaktı? Risk analistleri hesap makinesinin tuşlarına bastı. Gelecekteki kazaları modellediler. Ve şu istatistiksel sonuca vardılar. Eğer hiçbir şey yapmazsak yaklaşık 180 kişi yanarak ölecek ve 2100 araç küle dönecek. Siz olsanız burada durursunuz değil mi? 180 kişi ölecek, hemen üretimi durdurun dersiniz. Ama bir aktüer böyle düşünmez. O ölüm oranını görür ve hemen bunun bize maliyeti ne sorusunu sorar. Peki bir insan hayatına nasıl fiyat biçersiniz? Ford avukatları bu rakamı kendi başlarına uydurmadı. İşin en ürkütücü yanı da bu. Kullanılan rakam bizzat ABD devletinin Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin o dönemki bir vatandaşın ülke ekonomisine sağladığı tahmini katkı üzerinden belirlediği resmi rakamdı. Bir ölü eşittir 200 bin dolar. Bir ağır yaralı eşittir 67 bin dolar. Yanan bir araç eşittir 700 dolar. Hesap makineleri çalıştı, çarpma işlemleri yapıldı. 180 ölü çarpı 200 bin dolar eşittir 36 milyon dolar. 180 ağır yaralı çarpı 67 bin dolar eşittir 12 milyon dolar. Araç hasarları eşittir 150 bin dolar. Toplam beklenen hasar tazminatı 49,5 milyon dolar.
Karar, 137 milyon dolar harcamaktansa insanların yanmasına izin verip mahkemede 49,5 milyon dolar tazminat ödemek, şirketin kasasında 87,5 milyon dolar bırakıyordu. Şirket onayı verdi. Pinto olduğu gibi üretilmeye ve satılmaya devam etti. Sistem tıkır tıkır işliyordu. Kaza oluyor, insanlar yanıyor, Ford'un karanlık elçileri olan avukatlar hastane koridorlarında acılı ailelerin ellerine 50 bin, 100 bin dolarlık çekler sıkıştırıp gizlilik sözleşmeleri imzalatıyordu. Olay kapanıyordu. Plan kusursuz görünüyordu. Her detay, her belge ve her ölüm özenle dosyalanmıştı. Ama bir sorun vardı. Küçük, alevli ve hukukun temellerini sarsacak bir sorun. Ford yönetimi matematiğin kesinliğine inanmıştı. Ancak insan duygularının, acının ve halk öfkesinin denkleme dahil edilemeyeceğini unutmuşlardı. Bölüm 4. Asfalttaki cehennem. Mayıs 1972'de 52 yaşındaki Lily Gray, yepyeni Pinto'suyla otoyola çıktı. Yanında komşusunun 13 yaşındaki oğlu Richard Grimshaw vardı. Birazdan başlarına gelecekler, sadece kendi hayatlarını değil, dünya üzerindeki tüm risk yönetimi etiğini, devasa sigorta şirketlerinin poliçe şartlarını ve Amerikan adalet sistemini kökünden parçalayacaktı. Olaylar Ford'un lüks ofislerinden çıkıp dumanı tüten bir mahkeme salonuna taşınmak üzereydi. 28 Mayıs 1972, Kaliforniya, San Bernardino otoyolu. Güneşli, sıradan bir gün. 52 yaşındaki Lily Gray, 6 ay önce aldığı yepyeni Ford Pinto'suyla orta şeritte ilerliyordu. Her şey normaldi. Ta ki Pinto'nun motoru aniden teklemeye ve araç hız kaybetmeye başlayana kadar. Lily aracı güvenlik şeridine çekmeye çalıştı ama otoyolun ortasında saatte yaklaşık 45 kilometre hızla akan trafiğin tam kalbinde duraklamak zorunda kaldı. Arkasından gelen Ford Galaxy Model 1 aracın sürücüsü, önündeki Pinto'nun durduğunu fark ettiğinde artık çok geçti. Frene bastı ama fizik kuralları acımasızdı. Galaxy, saatte yaklaşık 45 kilometrelik bir hızla Pinto'ya arkadan çarptı. O 11 dolarlık parçanın eksikliği o saniyede bir canavara dönüştü. Çarpmanın etkisiyle Pinto'nun incecik arka tamponu kağıt gibi katlandı. Aradaki mesafe kapandı. Diferansiyelin üzerindeki o 4 lanet olası cıvata, yakıt deposuna ölümcül birer mızrak gibi saplandı. Benzin dışarı fışkırdı. Asfalta sürtünen metalin çıkardığı tek bir kıvılcım ve Pinto saniyeler içinde devasa bir alev topuna döndü. Kapılar sıkışmıştı. Lily ve küçük Richard içeride hapsoldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdüğünde manzara dehşet vericiydi. Lily Gray kazadan birkaç saat sonra hastanede yanıklarının şiddetine dayanamayarak hayatını kaybetti. 13 yaşındaki Richard Grimshaw ise hayatta kaldı. Fakat vücudunun %90'ı 3. derece yanıklar içindeydi. Sonraki yıllarda tam 60 kez ameliyat masasına yatacak, o eksik bırakılan 11 dolarlık parçanın bedelini ömür boyu vücudunda bir harita gibi taşıyacaktı. Bu kaza, Ford'un gizli dosyalarındaki 180 ölüm istatistiğinden sadece biriydi. Ford avukatları için sadece sıradan bir salı günü rutiniydi. Şirketin devasa hukuk ordusu takım elbiselerini giydi, çantalarına gizlilik sözleşmelerini ve çek defterlerini koyarak Grimshaw ailesinin kapısını çaldı. Plan basitti. Üzgünüz, bu çok acı bir kaza. İşte tazminatınız. Parayı alın ve susun. Ama hesapta olmayan bir şey vardı. Grimshaw ailesi o çeki reddetti ve dava açtılar. Bölüm 5. 125 milyon dolarlık ihanet. Ford başlangıçta rahattı. Ne de olsa dünyanın en iyi avukatlarına, devasa bir bütçeye ve sistemi kendi lehlerine manipüle etme gücüne sahiptiler. Birkaç uzman tanık çıkarır, olayı talihsiz bir kaza olarak çerçeveler ve mahkemeden sıyrılırlardı. Ancak davacıların avukatları sıradan bir kaza davası yürütmüyordu. Onlar Pinto'nun tasarımındaki karanlık köşeleri eşelemeye başlamıştı. Eski Ford mühendislerini buldular. Konuşmaya korkanları ifade vermeye ikna ettiler. Ve sonra her şeyi değiştiren o bomba patladı. Yıl 1977. Mother Jones adlı bağımsız bir dergide araştırmacı gazeteci Mark Dowi'nin imzasıyla bir makale yayımlandı. Başlığı şuydu: Pinto çılgınlığı. Dowie, Ford'un içinden sızdırılan belgelere ulaşmıştı. Evet, o belgelere. Ford mühendislerinin Pinto'nun alev aldığını bildiği çarpışma testi raporlarına ve daha da kötüsü Pinto notuna.
Makale, Amerikan kamuoyunun üzerine bir kabus gibi çöktü. İnsanlar, garajlarında duran o şirin arabaların aslında bilerek tasarlanmış tekerlekli tabutlar olduğunu ve hayatlarına $200.000 değer biçildiğini gazetelerden öğrendiler. Ford hisseleri sarsıldı. Bu sızıntı Grimshaw davasının seyrini tamamen değiştirdi. Mahkeme salonunda artık sadece kırık bir arka tampon değil, koskoca bir kurumsal ahlak yargılanıyordu. Davacı avukatları, jürinin önüne o meşhur belgeyi koydu. Düşünsenize o anı. Mahkeme salonunda ölüm sessizliği var. Avukat elinde sararmış bir kağıt tutuyor. Karşısında oturan jüri üyeleri tıpkı sizin benim gibi sıradan vatandaşlar ve avukat o dondurucu aktüeryal risk hesabını okuyor. Tahmini 180 yanarak ölüm. İnsan hayatı eşittir $200.000. $11'lık düzeltme maliyeti ödenecek tazminatlardan daha pahalı olduğu için reddedilmiştir. Jüri üyelerinin yüzündeki ifadeyi tahmin edebiliyor musunuz? Bu artık bir ihmal değildi. Bu Excel tablolarında yapılmış, kasıtlı, soğukkanlı ve rasyonel bir cinayet planıydı. Ford, risk yönetiminin temel kurallarını almış ve onu bir silaha dönüştürmüştü. Hukuk sistemlerinde cezai tazminat denen bir kavram vardır. Bu zararı karşılamak için değil, suçluyu cezalandırmak ve başkalarına ibret olması için verilen astronomik rakamlardır. Jüri kararını vermek üzere odaya çekildi. Geri döndüklerinde mahkeme salonunda yankılanan rakam Amerikan otomotiv endüstrisinin kalbine saplanan bir kazık gibiydi. Jüri, Richard Grimshaw ve Lily Gray'in ailesine verilen tazminatların yanı sıra Ford'un kasıtlı ve pervasız davranışından dolayı tam $125 milyon cezai tazminat ödemesine hükmetti. Neden $125 milyon biliyor musunuz? Bu rakam rastgele seçilmemişti. Jüri, Ford'un Pinto'yu satarak elde ettiği iddia edilen tahmini kârı hesaplamış ve o paranın tamamını geri istemişti. Mesaj şuydu: bizim hayatlarımız sizin bilançolarınızdaki bir zarar kalemi değildir. Daha sonra bir yargıç bu rakamı $3.5 milyon düşürdü. Ancak ok yaydan çıkmıştı. Kurumsal Amerika, jürinin öfkesinden dehşete düştü. O $11 tasarruf etmek için kurulan kusursuz sigorta matematiği, insan vicdanının duvarına çarpıp paramparça olmuştu. Kamuoyu baskısı, patlayan davalar ve boykotlar çığ gibi büyüdü. Ve 1978 yılında o kibirli ve yenilmez Ford pes etmek zorunda kaldı. 1.5 milyon Pinto model araç apar topar geri çağrıldı. Tarihin en utanç verici geri çağırmalarından biriydi. Araçlar servislere alındı. Ve bilin bakalım mühendisler araçlara ne taktılar? Evet, diferansiyel cıvatalarını kapatacak o basit plastik koruyucu parçayı. Araç başına $11 mal olan o lanet parçayı. Şirket birkaç milyon dolar kurtarmak için oynadığı bu kumarın sonucunda milyarlarca dolar değerinde itibar, hisse senedi ve nakit kaybetti. Ancak asıl kayıp bilançolarda değil, ruhlardaydı. Peki sistem dersini aldı mı? Yoksa risk aktüerleri bugün bile klimalı odalarında oturup biz farkında olmadan hayatlarımıza yeni fiyat etiketleri mi biçiyorlar? 1978 yılındaki o devasa ve utanç verici geri çağırmanın ardından Ford için hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Grimshaw davası, kurumsal Amerika'nın etten ve kemikten duvarına saplanmış, paslı, çıkarılamaz bir çiviydi. O güne kadar şirketler, ürettikleri kusurlu ürünlerin bedelini bilançolarındaki basit bir işletme gideri olarak görüyordu. Ölüm, satın alınabilir bir riskti. Ancak jürinin suratlarına çarptığı o astronomik cezai tazminat, oyunu sonsuza dek değiştirdi. Verilen mesaj çok netti. Sistem, insan hayatıyla kumar oynayanları, kâr ettiklerini sandıkları o kağıt parçalarıyla boğmaya hazırdı. Şirketlerin arkasındaki asıl güç olan dev reasürans ve sigorta devleri bile bu kararla sarsıldı. Çünkü sigorta poliçeleri, kasıtlı ve pervasız ihmalleri korumak için değil, öngörülemeyen kazalar için yazılırdı. Ford'un bu rasyonel gibi görünen aktüeryal planı, teminatını aldığı sigorta sisteminin temel felsefesine de en büyük ihanetti. Peki bu hikaye sadece 1970'lere ait tozlu, benzin kokan bir kurumsal açgözlülük vakası mı? Keşke öyle olsaydı. Pinto skandalı, modern risk yönetiminin sınırlarını gösteren karanlık bir deniz feneridir. Sigorta dünyasının doğası gereği bir riski teminat altına alabilmek için o riske matematiksel bir değer biçmek zorundasınız. Bu, sistemin yürümesi için istatistiğin soğuk ve kaçınılmaz bir gereğidir. Ancak Ford'un yaptığı şey, matematiği değil, vicdanı hacklemekti. Onlar, kaçınılmaz bir doğal afeti veya rastgele talihsiz bir kazayı fiyatlandırmadılar. Kendi yarattıkları ve tamamen önleyebilecekleri bir ölüm makinesinin maliyetini hesapladılar. Kötülük her zaman karanlık sokaklarda elinde bıçakla beklemez.
Bazen floresan ışıklı, klimalı toplantı odalarında, iyi eğitimli adamların gülümsediği masalarda oturur. Bir şirket, insanı bir anne, bir çocuk, acı çeken bir birey olarak görmeyi bıraktığında, onu sadece $200.000 bir yükümlülük kalemine indirgediğinde, ahlakın pusulası onarılamaz biçimde kırılır. Bugün cebinizdeki akıllı telefondan, bindiğiniz otonom araca, kullandığınız ilaçlardan, tükettiğiniz gıdalara kadar her şey, devasa şirketlerin maliyet-fayda analizlerinden geçiyor. Algoritmalar, yapay zekalar ve modern risk aktüelleri arka planda durmaksızın hayatlarımızı modelliyor. Sizce şu an, tam şu saniye, sizin hayatınıza biçilen o gizli aktüeryal değer kaç dolar? Eğer bu tarz karanlık kurumsal sırları, tarihin tozlu raflarında kalmış üstü örtülmeye çalışılan sigorta ve risk skandallarını derinlemesine incelemeye devam etmemi istiyorsanız, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Yorumlarda kendi düşüncelerinizi, hayatınıza biçilen bu görünmez etiketler hakkında ne hissettiğinizi benimle paylaşın. Hepsini tek tek okuyup cevaplayacağım. Ben Emre Eren. Sigorta Sözlüğün bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Güvende kalın. Hoşça kalın.